Evet, herkese merhaba. Yine mi ben, yine mi gözlüklerleyim? Evet, yine gözlüklerleyim. Bayağı bir hastayım, bayağı bir alerjim var. Alerjimin olduğu yetmezmiş gibi grip mi oldum, ne oldum ben de bilmiyorum. Neyse gözlükleri takayım. Bu inşallah size bir saygısızlık olarak algılamazsınız bunu. Size bugün enstantane anlatacağım, yani shutter speed'i. Diyaframla alakasını, diyafram neydi onu biraz hatırlayacağız, üstünden biraz geçeceğiz onu. Ondan sonra o diyaframı bağlayacağım enstantane ile. Ama ilk önce daha güzel bir yere geçelim. Daha güzel bir yerde, daha sessiz bir yerde, daha güzel şeyler anlatayım. Evet, çok daha güzel bir yere geldim. Biraz enstantane anlatmak için. Burası neresi diye sorursanız burası Manchester Katedrali. Bunlar da kiraz ağaçları. Japoncası sakura. Sakura. Neyse, diyaframı hatırlayalım. Diyafram neydi? Lensimizin içinde bıçaklığa vardı. Bu bıçaklığa kısıldıkça içeri daha az ışık giriyordu. Ne kadar daha açık o kadar daha fazla ışık. Ne kadar daha kısık o kadar daha az ışık. İnsan gözlü gibi, insan göz bebeği gibi. Peki bu bir sorun yaratmıyor mu diye düşündüğünüzü biliyorum. Bu bir sorun yaratıyor. Diyelim ki mesela diyafram kısıldıkça ışık daha az girdiği için içeri bizim ne yapmamız gerek? Daha parlak, daha normal bir fotoğraf pozlamak için maalesef enstantane diye bir alet var. Bir ayna mekanizması, bir perde sistemi var kameranın içinde. Bu perdenin açılıp kapanma hızı ışığı şiddetini belirliyor. Mesela diyelim ki karanlık bir ortamdasınız. Bu enstantaneyi, shutter speed'i minimuma indirmemiz gerek. Minimuma derken hani orada bir pozometre var. Pozometreyi de anlatırım. Çünkü fotoğrafın oluşması için 3 tane şey gerekli. Birincisi diyafram. İkincisi enstantane. Üçüncüsü de ISO. Diyafram ne? Şimdi size diyaframın fotoğrafa etkisini göstereceğim. Aslında video ile fotoğraf arasında pek bir fark yok. Video aslında saniyede 24 tane fotoğraftan oluşan bir şey yani. Arkada gördüğünüz bu bulanıklığın Japonca bir ismi var. Bokeh. H ile yazılıyor. Bokeh diye yazılıyor. Neyse, şimdi diyaframım benim 2.8. Biraz diyafram kıstıkça arka plan daha net olacak. Bak gördüğünüz gibi. Ama bu arka planın daha net olması ne yapıyor? Maalesef daha karanlık bir görüntü elde etmemize sebep oluyor. Bunun için ne yapabiliriz? Enstantanemizi düşürebiliriz. Ben video çektiğim için onu yapamıyorum maalesef. Ama ISO'yu arttırabilirim. ISO'yu arttırdıkça gördüğünüz gibi arka plan daha net. Hatta şimdi bir fotoğraf çekeyim. İki tane fotoğraf arasındaki farkı göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi ilk fotoğraf ne kadar daha bulanıkken, diyafram açık olduğu için ve ne kadar daha parlakken, ikinci fotoğraf biraz daha karanlık ve o kadar daha fazla net alan var. Neyse, beni gördüğünüz yeter. Şimdi kamerayı çevireyim. Bu arada İsmail YK gibi sadece gözlüklerle gezmeyeceğim. Önümüzdeki videolar inşallah iyileşirim. Yüzüm gözüm şiş olmaz, biraz insana benzerim. O zaman belki tarzımı da değiştiririm sizin için. Neyse, şimdi Manchester gezimiz başlasın. Fotoğrafçılık bana neyi öğretti? Aslında bir tane problemin onu küçük küçük parçalara bölündüğünde daha kolay çözüldüğünü. Hayatınızda bir problem varsa o problemi bir şekilde bakın küçük parçalara bölmeye. Ya diyelim ki mesela siyah karanlık bir ortamdasınız ve istiyorsunuz ki yani fotoğrafınız net olsun. Bu bir problem mi? Evet. Bu bir problem. Peki ne yapabiliriz? Diyelim ki mesela diyaframı açabiliriz. Diyafram maksimuma kadar açsak bile fotoğraf karanlık olabilir. Bu belki yetmeyebilir. Işık yeterli olmayabilir. O yüzden de ne yapıyoruz? Enstantaneyi düşürüyoruz. 1/50, 1/100, 1/60. Diyelim ki 1/50 yetmedi mi? O zaman ISO'yu kaldırıyoruz. ISO neydi? International Standard Organization. Bu diğer videomuzun konusu. Fotoğraf makinesinde sensör var. Eski fotoğraf makinelerinde film vardı ve bu sensörün ışığa duyarlılığı. Yani
bir tane film veya sensör ne kadar daha ışığa duyarlıysa o kadar daha fazla parlak oluyor. Ve bunun da bir handikapı var, dezavantajı var. Yani ne kadar daha duyarlı o kadar daha fazla noise, yani gürültü. Gürültü dediğimiz şey bu videodaki arkadaki su sesi aslında bir tane noise. Hani istemediğimiz bir şey aslında. Abi Manchester'dayım. Herkes İngilizce konuşuyor. Şakır şakır. Bir ben yamuk yumuk konuşuyorum. Aslında Manchester'da çok güzel sokak fotoğrafları için. Şimdi konumuzu sokak fotoğraflığına bağlayalım. Peki sokak fotoğraflarını nasıl kullanabiliriz? Enstantaneyi ayarları nasıl olsun? İlk videoda da dediğim gibi aslında tam bir kural yok. Sizin ne çekmek istediğinize, nasıl bir duygu vermek istediğinize bağlı. Birazdan size birkaç tane daha fotoğraf çekip göstereceğim. Enstantaneyin sokak fotoğraflarına etkisini. Diyelim ki mesela her şeyin net olmasını istiyorsak, bak mesela şu koşan insanı gördünüz. Şu koşan insanı net çekmek istediğimde ben enstantanemi kaldırmak zorundayım. 1/250, 1/500'e kadar çıkmak zorundayım ki o anı dondurayım. Birazdan size paylaşırım çektiğim fotoğrafları. Manchester'a maraton çekmeye geldim bu arada. Kısmetse yarın pazar günü maraton. Bilmiyorum, bu videoyu büyük ihtimalle yetiştiremem pazara. Ama elimden geleni yapacağım. Zaten hafta içi de bayağı bir hastaydım. İşlerim vardı. Video konusunda pek üretken olamadım. Yoruluyorum artık. Yaşlandığımın farkına varıyorum ben de. Hayat işte beni bile yıprattı. Ya. Şimdi size şu bisikletçilerin fotoğrafını çekeceğim. Pan efektini göstereceğim size. Enstantaneyi göstereceğim. Hemen çekiyor. Evet sevgili izleyicilerim, istiyorum ki size hem güzel yerler göstereyim, hem güzel şeyler söyleyeyim, hem güzel şeyler öğreteyim. Niye? Çünkü hayat paylaştıkça güzel, hayat ürettikçe güzel, hayat güzel şeyler yaptıkça güzel. Bugün birine bir güzellik yapalım, bugün birinin hayatını güzelleştirelim, mutlu olmasına sebep olalım. Bir şekilde evrende o pozitif enerjiyi bize göndereceğine inanıyorum. Öyle olmadıysa bile insanın vicdanı rahat eder. İyilikle kötülük arasında kaldığınızda her zaman iyiliği seçin. Çünkü bu gece yattığımızda başımızı yastığa koyduğumuzda uyuyamamamızın tek sebebi aslında çoğu zaman bu derin düşünceler ve insanın vicdanı rahatsa biraz daha kolay uyuyor aslında. Joseph Nicifer Niepce diye bir tane Fransız abimiz ilk fotoğrafı çekmiş. İlk fotoğrafını oluşturmuş bundan tam 200 yıl önce, 1826'da. Onun o ilk çekiminden sonra biraz bir yaygınlaşıyor fotoğraf. Tabi onunla beraber paralel olarak daguerreotyp falan da bulunmuş. Aslında Fransa'dan çıkıyor. Sinemada Fransa'dan çıkıyor. Az çok fotoğrafın temelleri de. Peki ben neredeyim? Manchester'da ne olmuş? Burada da sanayi devrimi. Endüstri dönemi de burada Manchester'da başlıyor. O yüzden de çoğu bina, çoğu yapı hepsi bile eskide kalma fabrika tarzı. Evet, şimdi size enstantanenin nasıl çalıştığını göstereyim. Şu banka çantamı koyayım ve size göstermeli olarak göstereyim. Aman yaşlılık zor. Şimdi hem çantam içini görmüş olursunuz. Evet, kutu açılış değil ama çanta açılış yapıyorum size. Bok da çıkabilir yani, güvenmiyorum da. Bok da çıkabilir yani, güvenmiyorum da. Oo. Gülme tuttu beni bir güzel. Hıyar mı çıkacak acaba? Bakalım ne çıkacak çantadan. Hıyar da çıkabilir. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi. Oo. Hıyarına bakalım bir de. Ta. Evet. Bu benim çantam. Bu yarın kullanacağım lens 70-200 f2.8 diyafram açıklığı var. Sabit
Onları hepsini anlatacağım size yavaş yavaş. Bu da benim ikinci kameram. Şimdi ikinci kameramı açayım size. Tek bir elle de zor oluyor ya. Abi evlenmem lazım benim. Evlenmem lazım. Beni çabuk elden everin. Evleneceğim. 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 Vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçmak. Evet, bu gördüğünüz siyah şey aslında o perde. Onun açılıp kapanma hızı önemli. Bu ne kadar hızlı açılıp kapanıyor, fotoğraf o kadar daha parlak veya daha karanlık çıkıyor şu anda. Kapayın. Evet, şu anda kapandı. Size küçük bir tüyo. Mesela böyle buharlı bir yer gördünüz, böyle duman çıkan falan. Orada bekleyin. Bir insan geçsin, bir o kadraj dolsun ve ondan sonra oradan gidebilirsiniz. Maalesef güzel şeyleri yakalamak için bazen beklemek gerekiyor. Ben de burada biraz bekleyeceğim. Bakalım insan falan gidecek mi bu dumanın altında. Manchester, İngiltere'nin 3. en büyük ekonomisi. Ama gel gelelim ki görmeden de ölebileceğiniz bir şehir. Hani var ya, bazı şehirler görmeden ölmeyin diye. Manchester'ı görmeseniz de olabilir. Hani bir şey, fazla bir şey kaybetmezsiniz. Ha, şurası güzelmiş, şurası enteresan. Yani. Sokak fotoğrafçılığı için İstanbul güzel, Berlin, Kreuzberg güzel. Olduğum yerlerden. Bulgaristan'da da var birkaç güzel yer sokak fotoğrafçılığı için. Ama benim tarzım daha çok biraz gerçek sokak hayatı olduğuna, Manchester gibi yerler ya da Frankfurt gibi yerler biraz az çok yapmacık geliyor bana. Aslında Frankfurt'ta da var o gar var, büyük bir gar, tren garı. Onun yanında güzel yerler var da sokak fotoğrafçılığı için. Ama doğrusu aşırı düzenli, aşırı temiz, steril ortamda pek benlik değil. Ayna bulmuşken size göstereyim. Sokakta fotoğraf çekerken insanlar sizi görmesin diye ne yapabilirsiniz diye. Ben mesela şunu yapıyorum. Böyle aşağı yukarı karın hizasını fotoğraf makinesi elimi üzerine koyuyorum. Tabii da 50 mm daha küçük bir lens oluyor bende. Elimi böyle koyduktan sonra kameram aynasız olduğuna sessiz modda çekebiliyorum fotoğrafları ve sessiz mod aldıktan sonra biraz da seri çekim falan yaptıktan sonra gayet güzel kareler yakalayabiliyorum. Ama önemli olan biraz karın hizasında ve elinizle böyle kapadıktan sonra kimseye de ters bakmıyor size, yoksa şey diyorlar, beni ne çekiyorsun lan, kimsin sen, ne yapacaksın bu fotoğrafları ya. Ama işte fotoğraf da aslında bir sanat tarzı. Evet, ileride protesto var galiba. Protestolarda güzel sokak fotoğrafları oluyor. Şu dedemiz de çok iyi. Bu dedemiz de sokak fotoğrafçılığı içten. Ama çekmeyeceğim çünkü video yapıyorum. Şimdi bakalım buradan güzel şeyler çıkar diye umuyorum. Bayağı bir polis toplaşmış. İnşallah kafamı fazla kırmazlar. Selamun aleyküm desem beni kesin topuklama sıkıyorlar. Hayırlı cumalar mı desem acaba? Hayırlı cumalar. Oh, sorry. Can I go? Are you just going first? Yeah. I will take a picture. Bütün İngilizcemi harcadım. Şu anda bütün İngilizcemi harcadım sizin için. Sizin için buradayım sayın izleyicilerim. Burada bir şey oluyor ama hiçbir fikrim yok ne oluyor. Harika. Çok güzel. Evet. Ben burada güzel kareler yakalarım. Şimdi videoyu durdurayım. Başlayayım fotoğraf çekmeye. Sokak fotoğrafçılığında en büyük engel aslında utanmamız. İnsan bir şekilde utancını yenmesi gerek. İnsan atlıyorsun abi. Atlıyorsun insanların önüne. Acımıyorsun, basıyorsun düğmeye. Evet, sizin için en deli fotoğraflar çekiyorum. Normalde şöyle en alttan bayağı bir güzel oluyor.
Evet, bugün şanslı bir günüm. Bayağı enteresan şeyler oluyor burada. Şimdi atlı birlikleri geliyor, atlı polisler. Bayağı bir fotoğraf çekmek için güzel bir ortam yakaladım. Ve bunu kaçırmayın. Sizinle bolca fotoğraflar paylaşacağım. Bolca güzel, bence güzel kareler yakaladım. Büyük ihtimalle hepsini videonun sonunda ateşlerim hepsini. Ben bunu kaçırır mıyım yani? Mustafa bu kareleri kaçırır mı? Kaçırmaz tabii ki de. Henri Cartier-Bresson mu yoksa başka bir fotoğrafçının mı ne bir sözü vardı. Eğer ki fotoğrafınız kötüyse demek ki uzaktan çekmişsiniz gibi bir şey. Yani bir fotoğrafın güzel olması için onun içine girmelisiniz. Bayağı bir yakına girmelisiniz. Ya evet, ben de biraz önce bayağı bir yakından girdim olayların. İnşallah siz de beğenirsiniz bazı fotoğrafları. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off